Oyun tarzları video serimizde kaleciden başlayarak defansif oyun tarzlarını tamamladık. Bu video ile hücum bölgesi oyun tarzlarına adım atıyoruz. Videoyu beğen ve abone ol. Bugün boşluk kollayan oyuncu, yaratıcı oyun kurucu ve klasik 10 numara oyun tarzlarını net şekilde anlatıyorum. Sonra işine yarayacak önemli taktik tavsiyelere geçiyorum. Bir videoda tüm konulara yer vermek mümkün değil, sorularını yorumlara yaz. Yorumları özenle okuyor ve cevaplıyorum. Bazı sorulara önümüzdeki videolarda yer vereceğim. Boşluk kollayan oyuncu. Boşluk kollayan oyuncu sürekli rakip defans hattını tehdit eden, fırsatları sezerek hareketlenen bir profildir. Rakip defansın eşleşme düzenini bozar. Bulduğu boşluklara koşu attığında pas alamasa bile rakip savunma oyuncularını tedbir almak zorunda bırakır, ofansif takım arkadaşlarına hareket kabiliyeti kazandırır. Hücumda daha çok topa değil, mesafesi açıldığında rakip savunma oyuncularının arasındaki boşluklara odaklanır. Geçiş oyununda kendi takım arkadaşı topu ilk kazandığı an rakip kale hattını gözleyerek kanattan veya ortadan dikine ani koşu atar. En etkili olduğu an bu andır. Kapalı savunmalara karşı ise sabırlıdır. Top çevirme oyunlarına sakince katılır, ciddi fırsat bulana kadar gereksiz koşu atmaz. Savunma dengesini bozmak için yer değiştirir, pas opsiyonu sunar. Hücumda kurulan oyunun odağında değilse bile forvetlerin ardından ikinci dalga koşular yapar. Biraz akıl, biraz top yeteneği ve hızını kullanır. Onu az önce bahsettiğim en tehlikeli anında topla buluşturmak için en önemli şey zamanlamadır. Doğru zamanlama ile pas gönderir ve boşluk kollayan oyuncuyu topla buluşturursanız bazen direkt, bazen bir çalım sonrasında şut fırsatı bulabilir veya kilit pas atabilir. Bu zamanlamayı tutturamazsanız boş paslar yapmaktan başka işe yaramaz, sık sık top kaybeder, ikili mücadelesi ve defansif özellikleri zayıftır. Orta sahada sahte koşucuya ihtiyaç yoktur. Oyuncunun koşu zamanlamasına alışın ve onu bu anlarda topla buluşturmak şartıyla etkili kullanabileceğinizi unutmayın. Yaratıcı oyun kurucu. Hücum bölgesinde fırsatları herkesten önce fark eden akıl oyuncusudur. Kendisine sorarsanız hücumcuları veya golcüleri sadece kendisinin besleyebileceğini söyler. Bu nedenle topu alıp golcülere aktarmak üzere oyun kurmak maksadıyla sık sık geriye gelir, merkez ile forvet bağlantısını kurar. Rakip savunmanın yerleşimini analiz eder, hiçbir boşluğu kaçırmaz. Boşluk kollayan oyuncu gibi boşlukları kollar, ancak bu boşluklara kendisi koşmaz, topu atacak fırsatları kollar. Tehlikeli kilit paslarla rakip savunma çizgisini parçalar, takımını kötü oynarken bile avantajlı duruma taşıyabilir. Forvetleri ve kanatları doğru zamanda besleyerek hücumun akıcılığını sağlar. Hücum temposu onun kararıyla şekillenir. Dar alanlarda bile çözüm üretebilen teknik kapasitesiyle fark yaratır. Hücum bölgesinin maestrosu olduğunu düşünür. Saksafonu üflemez, tokmağı davula vurmaz, hamallığı sevmez. Hızlıysa bile koşmak istemez, top kendisindeyse sağlıklı pas verme anını kovalamak amacıyla top sürer, çalım atar ancak topsuz koşu yapmayı sevmez. Açtığı pas kanalları ile savunma dengesini bozar. Ceza sahası çevresinde aldığı her top potansiyel bir asist tehdidine dönüşür. Hücum oyunun bazen görünen, bazen görünmeyen mimarı yaratıcı oyun kurucudur. Videoyu beğen ve abone ol. Klasik 10 numara. Orta sahanın uç noktası ile forvetin geri noktasını kapsayan, ceza sahası çevresinde konumlanan, teknik kapasitesi yüksek oyun kurucudur. Yaratıcı oyun kurucu gibi geriye gelip top toplamaz. Canı sıkılmasın diye kendi alanında gezinir, ayağına servis yapılmasını bekler. Sazı eline aldığında genellikle rakip savunmayı koşularla değil, öngörülmez paslarla veya tehlikeli şutlarla açmayı dener. Bazen top ile dinamik kısa koşular atar, sonrasında pas verir veya şut çeker. Rakip kaleye ufak top sürmenin ardından şut atabileceği mesafelerde gezinir. Top kendisine geldiğinde gol pası bekleyen forvet yoksa kendisi şut fırsatı arar. Maç genelinde statik bulunur, topu aldığında ise birkaç saniyeliğine süper dinamik adam olur. Enerjisini savunma yapmak için harcamaz, saklar, hücum anlarında hep enerjik olur. Doğarken ebesi tarafından kendisine kontra hedef talimatı verilmiştir.
Siz ona başka talimat vermeyin, hem ebesi üzülmesin hem de bir talimat hakkınız boşa gitmesin. Topsuz koşuyu hiç sevmez. İmleç üzerindeyken zorla koşturmayın. Kendisinden sık sık pres istemeyin. İmleç üzerindeyken zorla koşturmaz ve kendisinden pres istemezseniz sık sık 90 dakika yorulmadan ancak bu şekilde oynayabilir. Rakip tarafından öngörülmez şekilde dikine öldürücü kısa paslar bırakarak asist makinesine dönüşebilir. Yan pasları pek sevmez, geri pastan nefret eder. Her topa koşan değil, doğru topu bekleyen ofansif orta saha oyuncusudur. Doğru kullanıldığında mutlaka skor üretir, aksi takdirde sahada gezinir gibi görünür. Mesele oyuncuda değil, rolde gizlidir. Videoyu beğen ve abone ol. Şimdi bir soru cevap yapalım. Siz de sorularınızı yorumlar kısmına yazın. Soru şu: boşluk kollayan oyuncuyu hangi mevkide oynatmalıyız? Ben bu soruyu genişleterek cevaplıyorum. Bu videoda anlattığımız oyun tarzı oyuncuları oyun kurgumuza nasıl yerleştirmeliyiz? Hepsi için cevap verelim. Yaratıcı oyun kurucu daha çok pas atan, klasik 10 numara dengeli şekilde pas veya şut atan, boşluk kollayan oyuncu ise daha çok pas almak için alan bulmaya çalışan, diğer iki rolden daha dinamik role sahiptir. Yaratıcı oyun kurucu geriden top toplayarak oyun kurar, ofansif orta saha mevkiinde etkili oynar. Klasik 10 numara dikine oyun kurduğu gibi çokça şut fırsatı da kollar. Öncelikle ofansif orta saha, gerekirse geri forvet oynatabilirsiniz. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı boşluk kollayan oyuncuyu geri forvet veya ofansif kanat olarak kullanmanızı, ayrıca sahadaki 11'de aynı anda yalnız bir adet yaratıcı oyun kurucu veya klasik 10 numara bulundurmanızı tavsiye ederim. 2 veya 3 adet olması durumunda roller çakışabilir. Oyun tarzları video serimiz devam edecek. Başka hangi tür videolar hazırlamamı istediğinizi yorumlar kısmına yazınız. Yapacağınız olumlu veya olumsuz eleştiriler benim için çok değerli. Bugün 3 oyun tarzını daha anlatarak bazı tavsiyelerde bulunduk. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Herkese keyifli oyunlar, iyi günler.